ve kırmaya başladım. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 5 tane bu şekilde kıracağım. Şöyle bir tane daha taktım. Bir tane daha takalım. Bakın arkadaşlar, şimdi şunu da kıracağım. Arayı açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi buraya düz fermuar dikeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar, dediğim gibi rahatsız olduğum için yeniden kağıt yapamıyorum. Kullanmadığım çantaları söküyorum ve o kağıtları kullanıyorum. Onun için hani kağıtlarımın çoğu yıpranmış vaziyette. Zaten satmadığım için de sorun olmuyor. Yapıyorum, size gösteriyorum ve sonra bu kağıtları yırtıp atıyorum. Sağlığım bir düzelse yeniden güzel kağıtlar kullanacağım da şu anda bu şekilde idare ediyorum. Bakın 3 oldu. Buradan 2 tane daha kıracağım. Bunu da kırıyorum. Şöyle 5 tane, 1 2 3 4 5 tane kırdım. Şimdi arkadaşlar artık bunu dümdüz takıp gideceğim. Evet arkadaşlar, sonuna geldim. Bu şekilde. Evet, bakın bu şekilde fermuar dikilecek bölüm böyle oluyor. Bunun üstüne denk gelen bölümde şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde şu araya fermuarımızı dikeceğim. Bakın arkadaşlar, şu birinci sıra, şu ikinci sırası, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, 6. sıra ve 7. sıra. Dediğim gibi 7 farklı boyda kağıtlardan yapacağız. Bunların tek tek resimlerini çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Şimdi önce şu şeritleri çember haline getirmemiz lazım. Onun için şu önce en son taktığım kağıdın katını açıyorum. İkisini bir yakalayıp şu aradan içeriye geçiriyorum. Şurada. Bu şekilde geçirdim. Şöyle birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum. Şöyle diğerini de şuraya yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün şeritlerimin hepsini bu şekilde çember haline getireceğim. Yani şunların hepsini çember haline getireceğim. Önce tabanı dikerek işe başlıyoruz. Önce şu aralar dikilecek. Ama
onlardan önce şunları, bu minik kareleri bunların içine böyle dikmem lazım. İpimi, iğnemi buradan geçiriyorum. Bu şekilde arasından geçiyorum. Ve bu düğümü arkadaşlar içeriye saklıyorum. İçeriye saklayalım. Evet. Evet. Önce şu araları kapatmamız lazım. Buradan giriyorum. Buradan geri dönüyorum. Sonra buradan giriyorum. Bu arada geri çıkıyorum. Bakın arkadaşlar, aralar dikildi. Şimdi bunu dikeceğim. Bu şekilde. Bu 5 tane kareyi arkadaşlar buralara dikeceğiz. Ve daha sonra çemberleri bunların üzerine tek tek monte edeceğiz. Fermuarı ayrıca ben size dikeceğim. Bir videoda göstereceğim. Çünkü bunun fermuarı da biraz farklı dikilecek. Cepli fermuar yapacağız buna da. Ve o cebi arkadaşlar çantaya tutturacağız. Çantada fermuar olmayacak. Sadece önünde bir fermuarlı küçük bir gözümüz olacak. Evet. Bu şekilde bakın, biri dikildi. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu kareleri buraya böyle dikeceğiz. Bu şekilde hepsini şöyle dikeceğim. Arkadaşlar bakın, tabanı diktim. Şimdi üst parçaları tabana tutturmaya başlıyorum. Bu şekilde tutuyorum. İpim burada. Buradan böyle geliyorum. Kenarları dikerken arkadaşlar herhangi bir kırma işlemi ne tabanda ne de şeritlerde yapmayacağız. Buraya şöyle iki kere dönelim buradan. Baş kısmını sıkı tutturalım. Bu şekilde. Şöyle dikeceğiz. Katın hepsini arkadaşlar 7 katı bunun üstüne hiçbir işlem yapmadan direkt dikiyoruz. Sonra fermuarını ayrıca bir dikeceğim. Cepli bir fermuar dikeceğim ve o cepli fermuarı arkadaşlar bu çantanın yuvasına yerleştireceğiz.
Şurada bir tur atayım. Köşeler çünkü sağlam olsun. Burayı böyle dönüyorum. Bu şekilde buradan giriyorum. Arkadaşlar kağıtlarım bayağı yıpranmış vaziyette. Ama dediğim gibi ben görsel amaçlı çalışmıyorum. Bilgi vermek için çalışıyorum. Gerçi kağıtlarım çok yıpranmış ama sağlam düzelene kadar bu şekilde eski parçaladığım çantalarından çıkan kağıtları kullanıyorum. Çünkü yapamıyorum arkadaşlar eskisi gibi. Zaten bilgi amaçlı videolarım benim. Görsel amaçlı değil. Bu şekilde arkadaşlar şöyle burayı da döneceğim. Böyle bütün katları dikeceğiz. Bu dönme yerlerini 2 kere dönelim. Tutsun. Şöyle. Böyle gidiyoruz artık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar komple dikeceğiz.